Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugün Baharlı'dayız. Tünel kavun ekilecek ve bunların hatını çekiyoruz. Şu anda hat çekme işlemini bitirdik. Ara bölmeleri yapıyoruz. Tünel sera hakkında size bilgi vereceğim bu videoda. Ölçüleri hakkında bilgi vereceğim. Bu tünellerin aynısından yapılacak. Şunlar şu anda kabak ekilmiş içine. Ama biz kavun ekeceğiz. Bugün de 4 Ocak itibariyle 10 gün sonra falan bunun altına kavun ekilecek. Şimdi hatlamayı nasıl yapıyoruz? Önce ölçülerden bahsedeyim size. Bunu hem ticari olarak yapan arkadaşlar uygulayabilir, hem de hobi amaçlı bahçesinde tünel sera, küçük sera kurmak isteyenler bu şekilde yapabilirler. Öncelikle bu hat ölçülerini vermeden önce şu sera hakkında bilgi vereyim. Çünkü bunun aynısı burada yapılacak. Şu görmüş olduğunuz demirler şöyle 5 metre, 5-5,5 metre civarında. Bunlar 5,40 olabilir. Yani 5 ile 5,40 aynı ölçülere sahip. Kalınlık 12'lik. Uzunluklarından, diğer şeylerden bahsedeceğim. Şöyle bir tünel serayı kurmak için şu şekilde önce hat çekiyoruz. Çektiğimiz hatların ikisi birbirine yakın, ikisi de birbirinden uzak, geniş. Bunun sebebi de şu iki hatın üzerine çekilecek, tünel sera çekilecek. Bu aranın geniş olması gerekiyor. Toplam mesafemiz şu hattan şu hata kadar, şöyle, bunu saymayalım, 4,5 metre, hatta 4 metre 20 santim net ölçüsü. Yani bir çadırın kapladığı alan 4 metre 20 santim. Bu 4 metre 20 santimi nasıl kullanıyoruz? İçine girecek iki hatın mesafesi, şu hat ile bu hat mesafesi, buraya kavun ekilecek. Bunlar 1 metre 60 santim. Bu da kenar hatlar. Kenar hatlar da buraya gelecek ya, sera gelecek ya, şöyle. Burası da boşluk olacak. Bunun için biraz genişlik lazım. Bu da 2,60. Yani şöyle 2,60, şöyle 1,60. Hepsini böyle yapacağız. Bunun üzerine tünel çekeceğiz. Tabi demirlerimizi de şu birinci sırtımızdan şöyle şuraya bir yere 40 santim 50 santim dışarıya dikeceğiz. Şimdi kabak serasına gidelim ve kabak serasında uygulamalı olarak sizlere gösterelim. Bazı arkadaşlar soruyordu. Yapmak isteyenler oluyor. Yapmak isteyen az oluyor ama güzel, önemli bir bilgi diyebiliriz. Şimdi dediğimiz gibi 12'lik demir. Buna 10 tane demir atılıyor. 5 metre 40 santim. Demirin uzunluğu 5 ile 5,5 arasında değişiyor. Naylon da aynı o kadar. Batırdığımız kadar, şu demiri batırdığımız kadar naylon artacak ya, ikisi aynı ölçüde. 5,5 ise buradan bir 40 santim batırdığınız zaman şu 40 santim kalıyor ya, buradan da buraya toprak atıyoruz. Bu şekilde yapılıyor. Şöyle bir içini de gösterelim. Bu kabak arkadaşlar. Bakınız, şöyle iki sera aynı bunun içine girmiş. Bu kabak çeşidi de albak kabak. Biz buna vakit malı kabak diyoruz. Bu arada kabağın mesafesi, sırt üstü mesafesi 60-70 santim. Onu da yeri gelmişken belirteyim. Şöyle bir yakınlaştıralım. Maşallah kabak da güzelmiş. Bizim değil bu arada. Bu arada bu kavun da bizim değil. Ben aynı zamanda adamın tarlası böyle kaldığı için, boşluk kaldığı için bir tane uzunlamasına çekmiş. Hatları çekerken dikkat edersek iyi olur. Yön soruyorsunuz. Güney, kuzey. Güney, kuzey yönündeki hatlar hem rüzgar yönünden iyi oluyor, hem de güneş görmesi açısından daha güzel oluyor. Buraya dediğimiz gibi kavun ekilecek. Erkenci turfanda kavun. Bunun videoları kanalda mevcut. Ama hazır olan, yetişmiş bu şekilde olanları mevcut. Bunu da sizde önce bir paylaşalım. Paylaşalım ki nasıl yapılıyor onu da görün arkadaşlar. Şu mesafelerden bahsettik.
Çadırın uzunluğunu 18 metre yapıyorlar. 17-18. Daha fazla uzun yaparsanız, mesela şu biraz uzun olmuş ama bu artık dediğim gibi normal standartı. Şu diğerlerine baktığımızda 17 ile 18 metre arasında yapıyorlar. Yani şuradaki çadırların her birinin boyu 18 metre. Arada da 2 metre boşluk bırakıyorlar. Oradan da hem yürüyüş olarak şöyle bir gelelim. Bakınız. Şuradan şu gidelim şöyle. Şu araya kadar arkadaşlar, şuraya kadar 18 metre. 17-18 idealdir. Fazla şey yapmayın. 2 metrede burada boşluk var. Hem su yolu olsun diye, hem yürüyüş yolu olsun diye, hem de çadırın ağzını açıp kapatmak için. Bu arada şu şeylere de birer tane şöyle kazık bağlanıyor. Ucuna naylon bağlıyorsunuz. Bu şekilde de her gün hava vermek gerekiyor. 18 metre uzunluk, 2 metre ara, 20 metreye bir bölme yapılıyor. Ben de buranın hatını bitirdim. Şimdi bölmeye geçeceğiz. Biraz daha kavundan bahsetmek istiyorum. Buraya yerlerde de görüyorsunuz. Buraya hayvan gübresi atıldı. Dönüme 4 ton 5 ton mal gübresi atabilirsiniz. Tavuk gübresi atacaksanız 1 ton, bilemediniz 2 ton yeterli gelir. Fazla bile gelir. Şimdi bunun üzerine meç naylonu çekilecek ve damlama çekilecek. Normalde biz açık alanda ya da 2 metrelik tünelde ekerken meçini, gübresini, taban gübresini ve ondan sonra hortumunu, damlamasını hep birlikte çekiyoruz. Fakat burada öyle bir şey yok. Burada niye böyle çekmedik diye sorarsanız, çünkü bunun üzerine daha demirler dikilecek. Şu demirler dağıtılırken meç çekilmiş olsa meç naylonu hep yırtılıyor, sıkıntı çıkarıyor. Ondan sonra her iki çadıra bir hortum çekiyoruz burada. Bu çok yıllık damlama için geçerli. Tek yıllık damlamalarda 4 çadır boyu bir hortum çekebilirsiniz. Bunun üzerine meçi çekilecek, damlaması çekilecek, elle çekilecek bunlar tabi. Naylonu, üst naylonu hazır olacak ve yaklaşık ne zaman dikilir? Şimdi hemen hazırlıklara başlasalar 10 gün sonra muhtemelen dikime hazır olur. Fideler de ocağın 20'sine verilmiş çünkü. Turfan'da kavun yetiştiriciliği ben bayağı yaptım arkadaşlar. Karlı bir iş, güzel bir iş. Fazla işçiliği yok. Erken çıkarırsanız parası da iyi. Yani masrafı diğer mahsullere göre az. İşçiliği de diğer mahsullere göre az. Bir ekimini yapıyorsunuz. 1-2 tane otunu alırsınız. Eğer nemli bir bölgedeyseniz kavunu çeviriyorsunuz. Çevirme videoları var benim kanalda. Oradan bakarsınız. Ondan sonra arkadaşlar toplaması var. Toplaması da zaten fazla işçilik isteyen bir şey değil. Dönüme 4 ton 5 ton civarında bir mal verir. Bunlar galya tipinden bahsediyorum. Sarı 2 kilo 3 kilo olan yuvarlak kavunlar var ya. Onlardan bahsediyorum. Dönüme de 4 tona kadar 5 tona kadar, yüksek serada 5 ton alıyorduk. Açık alanda 3 ton 4 ton bu tünel seralarda. Erkenci çıkardığınız zaman fazla bir maliyeti yok. Dönüme de yaklaşık 700 tane fide gitmekte. Şöyle 160 santim ya arası. Şöyle de 70 santime, sıra üzeri de 70 santime dikilirse gayet güzel olur. En erkenci çeşitlerden bir tanesi Balkovan F1'di. Ben Balkovan'ı ektim 3-4 sene. Gayet de memnun kaldım. Güzel temiz paralar da kazandık. Bu sene yapmıyorum. Bu sene herhalde biraz biber yapacağım sadece. Ve yine muhtemelen Allah bilir ama Ereğli bölgesinde olacağım. Biber videoları gelecek. Burası Baharlı Köyü. Buradan daha önce çok içerik üretmiştim. Yine biber videoları gelecek. Ama benim ekilişim olmayan videolar gelecek. Kendi ekilişim biraz biber olacak. O da Konya bölgesinde olacak. Ağırlıklı olarak çiftçiliği biraz azaltıyorum. Ama bu sevdadan da vazgeçemiyoruz. Şurada traktörümle, normal bizim bir traktör daha var.
hat çekiyoruz. Piyasaya iş yapıyoruz. Kira işi falan yapıyoruz ve sebzeciliği de bir yandan ufak ufak yapıyoruz ama eskisi kadar muhtemelen yapmayacağız. Yine ne yapacağımız belli olmaz ama şu anda program bu şekilde sevgili dostlar. Daban gübresini söylemeyi unuttum. Daban gübresini atabilirsiniz. 30 kilo yeterli. Çünkü çok fazla daban gübresi de atarsanız kavununuz aşırı çalıya gider ve dölde düşmeler, boğmalar yapabilir. Daban gübresi de Toros gübrenin agromineral OM 921 1520 diye çok güzel gübreleri var. Kullandık. Tecrübeyle sabit. Reklamını falan yapmıyorum. Siz faydalanın diye. Fiyatı da çok yüksek değil. Diğer gübrelerle, DAP gübresiyle hemen hemen aynı. Bir tık yüksek olabilir ama onun içinde hem organik madde var, hem humik asit var, hem fulvik asit var, hem çinko var. Bizzat da kullandığımız için 200 sene kullandım. Çok güzel. İnşallah bozmazlar. Muhtemelen bozmamışlarsa güzel bir gübredir. Onu da hem bibercilere, herkese tavsiye edebilirim. Kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Çok pardon. Videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Biber videolarını daha önceki çekimlerim, 3-4 sene önceki fide hazırlama ve tohum ekme videolarım var. Videolar çok geride kaldığı için fazla izlenilmiyor. Oradaki en eski 4-5 sene önce yaptığım videoları, 2-3 sene önce yaptığım videoları şahsi kanalımda paylaşıyorum. Taze videolar. Bu sene de biber ekim videosu olacak. Onu da çekeceğiz inşallah. Kemal Beytekin isminde şahsi kanalım var. Oradan da takip edebilir, destek verebilirsiniz. Değerli dostlar, yeni videolarda görüşmek üzere. Allah kimsenin emeğini zayi etmesin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.